Yayına başladık ve Bitcoin 71.000'i kırdı. O güzel bir başlangıç diyelim. Aynen öyle. Erken başlattım 30 saniye. Güzel, Beklediğimizden çok hızlı fazla oldu. bekledim. Daha iyi oldu. Aynen. Aynen öyle. Naber abi? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Burada karnaval vardı. İnanılmaz mutluydum ya. Bildiğim böyle Rio Karnavalı beklerken Temmuz Karnavalı'na denk gelmiş olmam beni birazcık üzdü. Onlar da olur ya. Aynen. İyi güzeldi ya. Güzel, keyifli bir haftaydı. Yani keyifli bir haftaydı derken keyifsiz bir haftaydı da en azından son birkaç günü kendime gelebildim. Şu ışıklarımı açayım da çok pembe Tabii. çıkıyorum böyle de. Heh, Evet. şöyle tamam. Biraz daha yüzün daha güzel oldu şimdi. Pembe Evet pembe. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hepiniz sefa getirdiniz. Umarız çok büyük bir değişiklik yoktur. Hem planlarınızda hem de cüzdanlarınızda. Kötü, sıkıntılı bir zamandan geçildiği kesin ama doğru yönetebilen, birazcık daha risk off yapabilen aslında iyi iyi durumda duruyor. Tabii bugün konuşacağımız konular belli soruların cevaplarını vereceğiz. Hem makro tarafta hem de Bitcoin tarafında borsalar üzerinde düşündüklerimiz, perspektifimiz nedir? Yavaş yavaş tekrardan aynı akımımız, yayın akışıyla devam edeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz o yüzden. O zaman başlayalım. Başlayalım. Şimdi geçen hafta neler dedik çok böyle artık daha da bir özetledim Hı hı. açıkçası. Hatta böyle bir ne konuştuk, ne tweet attık ve neler oldu gibilerinde toplam bir oranlama şeklinde %85 genel başarı. Doğru tahminimiz 6'da 5. Hı hı. Sonrasında hani şu an aldığım oranlarda. Ben şöyle bir tweet attım. Dedim ki arkadaşlar burası dip olur. Bu bölgenin altının gelmeyeceğini söylüyorum. Bugüne kadar dibi bulduğum işte özel indikatörüm, yazılımım bunu söylüyor bana dedim. Oranın çok çok altına indik. Hani 64 de oranın son dibi. 64'ün de altına indik. Orada bir $4.000 kayma var. Oradaki %15 kayma oradan geliyor. 9 Şubat demiştim. Bugün 9 Şubat. Gene o fiyatların üstündeyiz ama 60.000 değildi yani en azından. O matematikte olan da değildi. Orada benim yanılmam var. Benim hatta bir yanılmam daha da var. Onu da söyleyeyim böyle dürüst bir şekilde. Ben hani çok kolay kolay böyle 81.000'in altlarının atılmasını beklemiyordum fiyatın. Yani 81.000 Relong'undan açıkçası dönmesini. Hatta sen şey demiştin hani 97 artık burası son tepesi, buradan geri çekilmesi lazım dediğinde, hatta o bir tane meşhur bizim şeyim var ya, işte 97'ye geliyor, 97'den 60.000'e, o 60. birebir çalıştı zaten. Ben Aynen. onu bir daha izledim. Geriye dönüp bir daha izledim. Yok, ben aslında inanmıyorum öyle bir şey olmasını diyorum ama direkt çatır çatır çat 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 bu şekilde oldu. Benim yanıldığım, uzun vadede yanıldığım bir perspektif oldu. Hatalarımı çıkardım, nedenlerini çıkardım. Onları da anlatacağım neden olduğunu. Ondan sonra şöyle abi, şöyle bakıyorum hemen hızlıca. Sonuç değerlendirmesi. Ethereum 2000 dolarlar dip olur demişiz. 1950'lerden dönmüş Ethereum. Doğru mu bu arada? 1950'lerden mi dönüyor gerçekten? Değil mi? Yok. Oralardan mı döndü? Hayır Fiyat canım. şeyinde 1750'ye düştü. Mesela bu raporda mesela işte Aynen. yapay zekâda olsa güvenmeyeceksin. 1750'lere 1750. kadar düştü. Yani Aynen. 2000 şöyle yazmışız, demişiz. 2200 veya 1700 1900 dolar mutlak dip olur. En kötü senaryo demişiz. Hı. 1750'den döndü. Ondan sonra bu var tahminlerimiz içerisinde. Altın pozisyonumuzu değiştirdiğimizde shortlarımızı kapattığımızı söyledik. Altın Bu doğru. altın çok iyiydi Altın bu arada. pozisyonu. Hı hı. O altın Ondan ve sonra gümüş. oradan tepki alabilir söyledik. Short kapatma doğru bir karar olarak şu anda perspektifimizde. Hı hı. Düşüş 121, 1980'lerden beri en sert düşüş gerçekleşmiş. Aslına bakarsan böyle bir sert düşüş en son 1980'de görülmüş. Hı hı. Gümüş de %40 düştü. Gümüş shortlarımızın devam ettiğini söyledik. 64 uyarısı verdik. 64,5'tan ya da hani yani işlem aldığın yere göre düşür ama 64-65 bandından gümüş şeyini aldı. Nedir adı?
tepkisini aldı ve oradan yukarı doğru ivmeleniyor. Şu an son fiyatının ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağız onlara hep beraber. Eee, 82. S&P 6400-6600'e kadar düşebilir demişiz. Şu anda 6932-6944 bandında. Haftalık range'i 6816-6944 yapmış. S&P bir dakika. S&P'de şöyle bir şey var. Hı hı. Oradaki yanılma olmasın. Biz Yo, yanı değil. S&P'de 6750 dedik zaten. aynen bir de bir Aha. kere daha yani all time high'ini yeniledikten sonra esas o perspektif yaratır Hı hı. Hı hı. konseptine Hı idik. hı. Oraya çok yaklaşmadı. Belli bir Hı hı. geri çekilme gösterdi ve şu an tekrardan teste gidiyor. Yani Aynen. hepsini konuşacağız gerçi şey Hı bittikten sonra. hı. Başka bir şey var mı? Hemen şöyle bir hızlıca bakıyorum. Başka bir şey yok abi şu anda. Yani geçen hafta perspektiflerinde baktığımda Hı hı. beklediğim başka bir şey yok şu anda gördüğüm. Okey. Burası bitti. Okey. O zaman biraz daha yayında yani cevaplamamız gereken soruları aynı zamanda ben düşündüğüm sizler için birazcık toparladığım tespiti birazcık daha dip test edildi mi sorusunu biraz daha cevap vermeye çalışayım. Öyle Hı başlayalım. hı. Olur abi sendeyiz. Yani bugün Şu an aslında bayağı kolaylıkla dinliyorum. önemli bir gün arkadaşlar. Yaşanan olaylardaki bundan geçen önceki yani bir önceki haftasında konuştuğumuz konular altın ve gümüşteki genel piyasalardaki 7 trilyon doların silinme olayı. Bunu manşetlerde gördük. Bunun gibi birkaç tane de manşeti kendimiz söyledik. İşte gümüşün bir anda işte %20 düştüğü vesaire. Onların 2 katı oldu neredeyse. Evet, birazcıktan fazla volatil geçti. Umarım çok büyük hasarınız yoktur. En başta geçen hafta konuştuğumuz ve benim yaptığım uyarılarda şöyle bir şey vardı. Eee 5 kazandıktan sonra bir kere kaybederek 5 kazandığınızı yok etmeyin diye. Bu çok önemli bir şey. Trader olarak da yatırımcı olarak da fark etmez. Bu markette yaşamak ve bu markette bulunmak istiyorsanız hayatınızın belli bir tabii ki serüveni var. Çalıştığınız işleriniz var ama yanında bunun olmasını istiyorsanız da belli disiplinde olmak zorundasınız. Dediğimiz gibi bu işin sadece kırmızı tuşa bastım, yeşil tuşa bastım değil. Teknik perspektifte de tabii ki yanılabilecek durumlar olabilir ama doğru ve disiplinli yapabilen bunu yönetebilmek için çok daha uzun sürüyor. Şimdi geçen haftaki 7 trilyon doların silindi. Bu manşetleri gördük ama buraya nasıl bakıyoruz? Yani bu paralar buhar mı oldu, uçtu mu yoksa sadece yer mi değiştirdi? Bence asıl soru birazcık daha burada. E, Piyasalar bildiğimiz üzere yani çok fazla indeks üzerinden bahsetmiyorum. Stock market'teki borsalardaki hisse senetleriyle şu anda kripto olarak bakalım. Bir aynı zamanda işte altınla gümüş. Bazen gerçekten sert düşüşler yaşanır ve bu olayın çok hızlı olduğu için de şok yaratır. Birçok insan tasfiye olduğu için masadan kalkar. Birçoğu da geri gelmek için tekrar uğraşır. Şimdi çok fazla şiştiği için mi bu ortam krizi yaşanıyor yoksa makroekonomi tarafında aynı zamanda dünya üzerinde gelişen haberler de bazı şeyleri tetikliyor mu? Bunu ortaya koymamız gerekiyor. Eee, Ben bu haftayı birazcık daha kategorileştirdim kendi açımda. Bir örnek vereyim mesela. Herkes aynı anda çok hızlı koşuyorsa biri tökezlediği zaman arkadakiler de o hızı gördüğü için hızlı gittiği için bir anda çarpıp onlar da düşer. Eee, O zaman bakarız herkes sakatlanır. Ama aslında herkes sakatlandı mı? Hayır. Önde olanlar ve daha öncesinde planı yapabilenler o arkada düşenlere takılmayacağı için ön yoluna devam edebilir. Marketlerde de bizde de bazen tempoyu birazcık düşürebilmek kendimiz için günlük trade eden arkadaşlarımız var dinleyen onlar için de bence bu çok önemli. Biz geçtiğimiz hafta şöyle bir şey ben özellikle kendi açımdan Serkan'a da bunu ortak olduğum için paylaştım. Yoksa kimseye bir yatırım tavsiyesi vermiyorum ama Serkan'la aramızdaki ortaklıkta bizim bunu konuşma hakkımız tabii ki var. Ona da şeyi söyledim. Dedim ki şu zaman diliminde aynı zamanda yüzdelik oranlar çok daha yükseldiği için kaldıraçlı trade'den ziyade birazcık daha spot bakmak ve değerlendirme imkanını bu şekilde yapmak gerekir benim açımdan dedim. Ben de öyle yaptım. 68 bin dolarda ve 60 bin 60 dolarda da Bitcoin üzerinde 2170 ile de 1700
$80'da da 2 tane, yani 5 mermimin 2 tanesinin koyulduğunu belirttim. Bunu da grupla paylaştık. Şimdi arkadaşlar, bu bahsettiğim şeyi nasıl bağlayacağım? Herkes koşarken hızlı şekilde birini tökezlediğinde ya üzerine atlamamız lazım ya da önde olmamız lazım. Önde olabilmek için. Buradaki risk analizini yaptığımızda çoğu zaman, yani makro taraftaki, çünkü riskler zaten ortadaydı. Hani neler olduğunu biliyoruz, konuştuk bunu. Faizdeki belirsizlik, jeopolitik başlıkları zaten her yerde uçuşuyor. Likidite sıkışıklığından bahsetmiştik. Bunların çoğu ilk defa bu hafta ortaya çıkmadı. Bazıları nasıl olur böyle bir şey derken, nasıl yani? Geçtiğimiz datalara bakabiliyoruz, yani bunu görebilirsiniz dedim. Ama fiyatlar tam anlamıyla fiyatlamaların bu hafta esas gün gösterdiğini fark ettik. Şimdi kritik kavrama risk priminden bahsediyoruz aslında. Risk primi yükseldi demek ne demek diye soru geldi. Bu artık piyasa artık aynı riski daha ucuz almam diyor. Yani panikten ziyade birazcık daha temkinli olma devreye girdiği için, aynı zamanda miner'ların Bitcoin miner'larının da exchange'lere para sokmasıyla beraber bir soru işareti ve uyarı aslında olarak bize geldi bu bizim karşımıza. Çünkü her dakika gördüğümüz bir şey değil. Miner'lar sürekli 300-500 milyon dolar. Sen görüyor musun Serkan? On-chain'de Evet. o kadar fazla gördüğümüz bir şey değil her hafta olan. Değil. Tabii ki fiyatlamalar, balinaların yanlış alım yaptığı bir haftadayız. Geçtiğimiz hafta. Yanlış balinalar, yani onlar zararda duruyorlar bu arada. Onu Onlar da var. anlatacağım bu arada. Onları Onunla da ilgili konuşuruz. detayı Tamam. da vereceğim. Aynen, orayı sana bırakıyorum. Hı hı. Yani bu yaşanılan şu andaki panikten ziyade birazcık daha temkinli olma devreye giriyor derken, sağlıksız değil, tam tersi uzun vadede daha da sağlıklı kalabilmemiz için önemli bir nokta. Likiditeden bahsettik. Şimdi likidite geri döndüğünde ne olur sorusuna geldiğimde, likidite geldiğinde 2 senaryo olur. Bence birinci senaryo, herkes aynı anda alır, her şey yükselir, risk on şenlikleri, lay lay lon festivalleri başlar. İkincisi, ben buna biraz daha yakın gibi duruyorum. Para gelir, görülür ama seçici olur. Geçen hafta bunun cevabını ben seçici olmaktan yanaydım. O yüzden de aynı bias'ımı devam ettiriyorum. Bütün hepsine değil, seçici olan asetlere girer. Yani herkes kazanmaz. Sadece güçlü durabilen, masada kalabilen ve biraz daha şişmemiş hikayesi yaratılabilen asetlere daha çok yönelir. Bununla da ilgili birkaç tane şey olacak. Ondan da bahsedeceğim. Yani şu anda herkese bayram olarak bir şey değil ama doğru plan yapıp disiplinli kalanların ayakta kaldığını gördüğümüz bir dönemdeyiz. Tabii ki trade olarak yanlış trade olup ya da stoplanan trade'ler de var ama önemli olan şey zaten stoplanabilmek. Kol kesip bir hafta sonrasında nerelere geldik demek değil. Bu yüzden de böyle kısaca bir dip bulundu mu, neredeyiz konseptinde birazcık konuşmak isterim. İsterseniz grafik üzerinde konuşabilirim. Öyle mi yapalım Serkan? Tabii Grafikle mi ki başlayalım? grafik üzerinde çok daha mantıklı olur abi. O zaman TradingView doğru muyuz? TradingView'u açabilirsek. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir büyük çerçeveye geçelim, değil mi? Buradan bir şunları kapatayım. Bulunduğumuz yapıda, şu anda bulunduğumuz açıda, geldiğimiz yer, buradaki düşüş, bunun daha önce benzerliklerini zaten gördük. Yani ikili tepede yapıldıktan sonra, SFP verildikten sonra neler olduğunu biliyoruz. Sonrasında neler yaptığımızı biliyoruz. Yine ona benzer hareketler oldu ama en önemlisi burada benim hala kaldırmadığım nedeni artık akıllarımızı işlensin diye belli bir güç gösterisinin olduğu, belli bir range'in bulunduğu, yukarı tırmanıştın altında kaldığımızda trigger edilen nokta, daha öncesinde dikkat etmemiz gereken noktayla birleştiğinde buradaki büyük düşüşte çok da fazla risk alınmadı. Tam tersi, belli bir miktar hedge edilen short buradaki 90 binde bir daha tekrar test edilip direnç görmesiyle yük ekstra aslında büyütüldü. Bu yüzden de açıkçası bunun kapanmasını, bu pozisyon taşımak kolay değildi bu arada. Çok fazla lokasyon vardı bunun sıfırlanabileceği ama 81 bin dolardaki girişlerimin bu girişlerin toplanacağını bildiğim için burayı tuttum diyebilirim. Şimdi
nerede kapandı ve ben swing olarak 14-15 Ocak'tan beri tuttuğum pozisyonu niye burada kapattım? Ben 60.195'te 62.000 o arada kademeli olarak bunun bütün shortumu kapattım diyebilirim. Benim için avantajlı da oldu ama nedeni var mı? Var. Şimdi benim esas göstermek isteyeceğim şey, geçen gün Serkan'la bir konuda konuştuk ve benim düşündüğümden farklı bir cevap aldım Serkan'dan. Dedi ki abi dedi Bitcoin ve dedi Ethereum üzerine konuşuyoruz ama dedi insanlar dedi bunun aynı şekilde altcoin'lere yansıdığını ya da o direksiyonun o tarafta olduğunu her zaman bilmiyor dedi. Bu beni biraz üzdü. Neden? Çünkü ben bunun herkes tarafından bilindiğini düşünüyorum. Yani İddiaya girdiğimiz konudan bahsediyorsun. iddiaya girdiğimiz konu aslında. Konu şuydu, soru şuydu. Bununla ilgili sizde yorumlarınız varsa çok merak ediyorum açıkçası. Anket de yapacağız hatta kendi grubumuz içinde. Yani Bitcoin için ya da Ethereum için bir direksiyon olarak $800, $1000'lık bir düşüşün olması altcoin'de bir perspektif sizin için değiştiriyor mu? Yoksa altcoin'imi ayrı analiz ederim, Bitcoin'i ayrı analiz ederim. Böyle bir şey mi diyorsunuz? Çünkü benim için burada sürekli majörlerden bahsetmemizin nedeni market cap'e, total market cap'e en çok fazla değer katan ve en fazla yükü tutan majörler Bitcoin ile Ethereum olduğu için bunların hareketleri ya da bunların Elliott sayımları vesairesinde otomatikman onun aynı şekilde düşünülmesi lazım diye ben düşünüyordum. Ama Serkan Bunu, bunun herkes için ben, olmadığını ben düşünüyor. ben ona biraz ben çok daha halk diline ineyim, şöyle anlatayım. Hı. Dedim ki Evren, hani okey, Bitcoin analizi veriyoruz, totali veriyoruz, işte Ethereum'u veriyoruz, altını veriyoruz, gümüşü veriyoruz ama hiç altcoin analizi vermiyoruz. Toplasan belki Solana, bazen XRP veriyoruz ve insanların birçoğu, özellikle bu kripto içerisindeki insanların hepsi bir rüya içerisinde ve hepsi istiyor ki altcoin'lere bakalım, altcoin analizi yapalım. Dedim ki, hani, birazcık acaba altcoin analize baksak mı, ne yapalım, hani, böyle bir şey yapalım mı diye sorduğumda, abi dedi, bana söylediğini söylüyorum. Aynen. Hani, şimdi Bitcoin, Ethereum düşerken ben niye gidip altcoin short'unun analizini vereyim dedi. Zaten o da düşecek dedi. İşte atıyorum Ethereum, Bitcoin'in işte bir dip bölge veriyoruz. Buradan tepki alacak dediğimizde ben neden buradan altcoin bunu da işte burası geldi buradan da yukarı gider gibi bir şey söyleyeyim. Zaten hepsi birbirine paralel ve perspektif aynı şekilde. Yani birisi düşüyorsa o da düşer. Yani anneyle baba düşüyorsa çocuk da düşer diyor. Özeti birazcık daha bu. Ya da anneyle baba ayağa kalkıyorsa çocukları da ayağa kalkar diyor. Diyorum ki tamam, eyvallah, güzel de işte insanlar bu şekilde düşünmüyorlar, bu şekilde Hı hı. görmüyorlar. Her ara yerde ufacık harekette saçma sapan yerlerde long açıyorlar ve o longları tutuyorlar. Üzerinde stop da olmuyorlar. Yani bunu Doğru. anlatmaya çalıştım. O dedi ki hani bu şekilde düşündüklerini tahmin etmiyorum dedi. Dedim istiyorsan iddiaya girelim. Anket yapalım. Ondan sonra hani Ya konu oradan geldi birazcık daha. Dedim ki hani gerçekten abi bu ama yani. o zaman yani bu bilinmeyen bir şeyse o zaman ben bunu söyleyebilirim. Bütün yılların tecrübesiyle de ilgisi var tabii ki. Hı hı. Kesinlikle eğer ki majörlerde düşüş perspektifi varsa kesinlikle bu altcoin'leri de aynı şekilde çekiyor. Bu benim her zaman gördüğüm bir şey. Hatta bunun Evet. üzerine Hı yani hı. öğrendiğim, yaratılmış daha önceki algoritmalar arasında sadece bunlar üzerinde yani eğer bu trigger ettiyse bütün bu altcoin'leri kendilerini hedge'lemek için short açan algoritmalar da biliyorum yapıldığını. Sadece bu konu üzerinden. O yüzden bunun benim açımdan, tecrübem açımdan gerçekleştiğini ve netleştiği bir perspektif söyleyebilirim %100 şeklinde. Çok fazla konuyu oraya uzatmayayım. Senin bir şey söyleyeceğin bir şey var mıydı? Devam edeyim mi? Ya ben benim söylediğim şuydu. Yani o söylemek istediğim, ekstradan eklemek istediğim bu konuyla alakalı şu. İnsanlar mesela atıyorum şöyle düşün. Hani 60.000 geldiğinde, tamam mı? Şu oluyor. 60.000 fiyat 60.000'e kadar geri çekildi. O arada defalarca altcoin'leri longladılar. Ve defalarca bu altcoin'lerde şurası destek, burası destek, ora destek, şöyle destek, böyle destek, zaten kasa eridi Hı hı. matematik olarak, tamam mı? Doğru. 60.000 geldiğinde elinde şu kadarcık bir para kaldı. Onunla da
İşte evet dip geldi falan filan hani buradan bir noktada ama o kaybettiği bütün para zaten kazanamadı ya da en fazla kafa kafaya gelmiştir. Tamam mı? Hani ben genel perspektiften bahsediyorum bu arada. Doğru. Yani normalde ben de biliyorum hani 60.000 şimdi bana 60.200'de Phantom Lights'lar yandı. Ben orada zaten elimi neye atsam uçardı. Orada doğru yere gitmek lazım. Mesela XRP gibi. Tabii. Hani zaten %10 hani o günü %10 gerideyken artı %20 ile kapadı. %30'luk bir yükseliş yaptı mesela. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Mükemmel bir rakam yani. İşin o özetinde. Söylemek istediğim oydu benim de yani. Ama Ee, yani bunu da 10 kişiden bak bu dediğimi de 10 kişiden 8'i yanlış yapıp ikisi doğru yapıyor. Söylemek istediğim de oydu tabii benim. o da olabilir. Şimdi bu konunun içinde de öyle olunca da ben birazcık daha total market üzerindeki yaptığım sayım çalışma üzerinden biraz konuşmak istedim. Şimdi arkadaşlar bu yeşil gördüğünüz bölge bu düşüşte artık 4'ü garantiledikten sonra o 4'ün doğru olduğunu da dediğim gibi buradaki yapıdan, yani bu da bir sayımın örneğinden geliyor. Bu yapıdaki sayım da buranın aktif olduğu 97-98'deki aktif olan shortla beraber buradaki sayımın da artık daha gerçekçi olduğunu düşündüm. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. Buradaki görülen dip, yani 60 bin dolar dipi gerçekten beni mutlu etti mi? Bu doğru mu? Bunu sorguladım bütün hafta sonu boyunca. Birazcık da karışık bir hafta sonu geçti aslında ama e, şöyle bir şey düşünüyorum. Genelde burada bile bir hani kalkış gördüğümüz şekil yüzdelik oran olarak kapattığımız, haftalık olarak baktığımda kapattığı şekil bana evet bir dibin olabilme ihtimalini ve 68 birincisi 60 bin ikincisi olan iki mermi kullandığım spot için aldığım düşünce doğru. Fakat bu kadar yaklaşmışken bizim çok uzun zamandır duran aylık bir naked point of control vardı. Ve o da 57.400 bölgelerinde falandı. Yani oraya kadar gelip neden orayı almadılar diye soru kafamda oluştu mu? Oluştu. Şimdi ben bir trader olarak, ben bir teknik analiz perspektifiyle bakmam zorunda olduğum yerde, eğer ki burası dipse, bekleyeceğim nokta yine total markette, daha önce belki 20 kere aynı şeyi gösterdik. Bütün büyük bir range'in içine girmeden hiçbir şeyi düşünemem. Yani all time high'ları tekrar konuşabilmem için benim önce range'in içine girmem gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de alarmın kurulduğu olduğu yer ve teknik perspektifte Elliot'un içinde 5. yapılar tamamlandıktan sonra kendi içinde ABC olarak bir kere daha düzeltme yapar. Ama şu anda onu konuşmaktansa Elliott yapısı üzerinde 5. dalganın bittiğini düşündüğüm için bu büyük düşüşteki shortumu burada kapatmış oldum. Çok güzel. Bunu da belirttim. Çok fazla tweet atmıyorum ama önemli zamanlarda elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Şimdi Bitcoin'deki yapıda eğer ki 60 bin dolar dipse bir sonraki kalkışın sonrası bunu test etmesini düşüneceğiz. O da daha önceki bu bahsettiğimiz range üzerinde iki tane bölge var. Bir tanesi 78 bin dolar bölgesi bu taraflar. Bir tanesi de 85-86 bin dolar bölgesi. Yani ne demeye çalışıyorum? Buradaki eğer dip, eğer herhangi bir arkasından baktırma operasyonu yapmadan bu şekilde devam edecekse buradaki reaksiyona önem gösteririm. 78 bin dolar bölgesine. Eğer bu tekrar kendi gücünü gösterip bakıyorsa o zaman da az önce totalde denk gelen bölge olarak 86 bin dolar bölgesi benim için önemli bir direnç bölgesi olur. İki tane kendime yapı oluşturdum. Az önce dediğim gibi iki senaryonun da nasıl olacağı ile ilgili. Buna ihtiyacım yok. Şunu bilerek kaldırmak istiyorum aslında. Ama burada gördüğünüz hem aylık destek aynı zamanda 57.400 bölgelerinde de bir tane naked point of control var eskilerden kalan. Bayağı zaman önceden kalan gelen. Yani Aylıktan 2024 bahsediyorsun? aylık. Hı hı. Günlükten mi? Hı hı, aylıktan. Aylık, Hı hı. aylık. Onun Evren mi gitti? Ben mi gittim? Hangimiz gitti bir anda acaba? Evren. Okey. Geri geldin. bir Hoş anda geldin. bir şey Evet. oldu. Bir anda koptun. Peki. Ee, Nasıl bir strateji Attım seni. uygulayacağım? Attım seni yayından bir anda. Eğer ki arkadaşlar yukarı yönlü değil de bunun bir daha test edilmesi isteniyorsa buraya kadar 73-70 öyle geldikten sonra eğer ki burayı test edip
yukarı kalkmıyorsa bahsettiğim şey, buradaki dibin 57 bin dolar, böyle 58 bin dolar diyelim biz, 58 diyelim, 58 bine kadar buradaki low'u da aynı zamanda stoplatmak için, lanet etsin yani dedikleri artık yaratabilmek için bunu yapar. Ondan sonra çok SFP'sini yapar diyorsun yani aslında. SFP'sini yaparsa o zamanki bakacağım perspektif çok daha hızlı bir şekilde bu yapıyı oluşturur. Şimdi kendime teyit almam gereken şeylerden bahsediyoruz sürekli. O yüzden öyle yavaş yavaş gidiyorum. Buradaki yapının gerçekleşmesi, daha önce bunun 64 bin dolar olması aslında. O yüzden de zaten arada kalıyor ama haftalık kapanış olarak üzerinde. Bunun kalkışı, genelde V-shape recovery dediğimiz olay, buradaki gördüğümüz sıkışma biraz daha fazla olmasını isterdim. Yani buradaki fitilin daha fazla olması beni daha rahat ettirirdi. Ama öyle olmadığı için ben o yapıya da bu yapıya da alışık olarak durmaya çalışıyorum. Şimdi kafa karışanlar için olabilir, bir daha söyleyeyim. Buradaki alım yaptığım 68 ve 60 bindeki alım yaptığım bölgeye 57 gelirse 60'ı stoplar mıyım? Hayır, stoplamam. Çünkü buradaki yapıda eğer ki ben SFP'yi, buradaki 2-3 bin dolarlık yapıyı, yüzdelik olarak belki kaldıraç için çok büyük olabilir ama benim için %5'ten fazla değil. Buna Peki, kendi riskimi arttırır. Hatta aldığım 2 mermiyi koyduğumdan bahsettim. Güç gördükten sonra ekleyecektim. Ekleme yapmak için fırsatım olmadı kişisel nedenlerden dolayı. Ama burada olursa buradaki bir veya hatta imkan olarak 2 mermiyi daha koyup ondan sonra değerlendirmek isterim. Eğer ki bütün her şey bitti, tamam diyorsak, kapanış yaptığımız bölge buradaki 55 bin dolar, 56 bin doların altında haftalık kapanış yapıyorsak arkadaşlar, hiç buna da gerek yok, buradakilere de gerek yok. Onların hepsini kaldırın. Hani 25 binle nasıl diyeyim, şöyle göstereyim size. 25-30 bin arası. Burası bitmiştir yani. Burası ölüm çukurudur derim. Bir daha hiçbir şeye bakmam. Yukarı yönlü olarak. O yüzden de e, ne oluyor? Bir anda şaşırdım kaldım, dışarıda bir şey oluyor zannettim. Oğlum haber ver şöyle şeyleri. Gizli sürpriz yapma. Ee, gel. Hey, o fiyatı gelmez. Ben sana aynen. söyleyeyim. O fiyata Ee, gelmez ama. Gene var, iddialaşıyorum. e, gelmesin zaten. Yani gelmesin zaten Gelmez. ama Gelmez. nasıl Evet. olacağını teknik olarak, düşünce, hissiyat değil, teknik olarak nasıl olacağı konusunu bu şekilde çok rahat bir şekilde anlatabiliyorum. Keyfimin biraz daha yerine geldiği bir haftaya girdik mi? Evet, benim için öyle. Bunun içinde de dediğim gibi, eğer ki bir test daha yapacaksa, ki hiç şaşırmam. Daha önce söylediğim şeyleri tekrarlayacağım bir daha. Bu fiyatlar geldiğinde kesin alırım diyenler, bu fiyatlar yapıldığında herkes hiçbir şeye basamadığından bahsetti. Bizim grubumuz içinde de elim gitmedi hocam. Para kaybetmedim ama para da kazanmadım oldu. Bunun da dediğim gibi, eğer böyle bir hareket yapıyorsa, buranın SFP'sini birazcık daha alıyorsa 57-58 binden, ondan sonraki kalkışın çok daha kaliteli olabileceği, daha yukarı yönlü, daha güçlü olabileceğinin destekçisidir. Burada aldığımı birazcık daha büyütme bana imkanı verir. O kadar. E, Gümüşte geçen hafta konuştuğumuz, Dur, umarım altın kendiniz gümüşe şeyi geçme vardır. şimdi. Altın gümüşe geçme şimdi abi. Ne istiyorsun? Hani bu Tamam. kriptodan devam edelim, sonra altın gümüşe arka başlıktan gideriz. Peki. Bitti o zaman. Ne var ki? Söyleyeceğimi söyledim Bitti. yani. Yani total Tamam, market ne tamam, olduğunu bittiyse bitti, gösterdim. tamam. Bir de Buradaki onu diyorum. buradaki buradaki Bittiyse bitti. büyük yapıda ABC olursa aşağıları görür ama şu andaki bu perspektifte zaten sırf burası bile markete kalkış verecekse, %40'lık kalkış herkesi ihya eder kısa zaman içinde. Eee Ethereum'da Ethereum birazcık daha farklı tabii ki. 2000'deki kayıp çok hızlı aşağıya flash çekildi. Oradaki yapı biraz daha iyi geçti ama çok büyük bir range'in re-long'una geldi. Yani buradaki dibin en tepeye kadar gelen yerin bizim için re-long'uydu. Benim de 1700
1790, 80 mi, 85 mi? O çok yani şans eseri birazcık aslında bu. Limitli olan bir şey. Buradaki spot alımım gerçekleşmiş oldu ama e, burası hala belli bir şey yok. Yani çok çok küçük görünen gözümüze şu anda belki de ekranlarınızda çok büyük hani şöyle büyüteyim ama çok küçük görülen bir bölge bile sırf buradan yani tepeden dibe 2 gün içinde %20'lik bir kazanç sağlıyor. Yani bu da nasıl bir günde böyle büyük bir düşüş yaratabiliyorsa kaldıraçların hiçbirine izin vermediyse onun da tutturulabilene helal olsun diyebileceğimiz bir durum oluyor. Evet Serkan senin sorun vardı galiba bana. Sorun Evet, varsa el kaldırıyordum sana. Biraz evvel pardon. şey dedin. Hani 57 bin 58 binden alırım. Hani bir 64'ten aldın bir 60'tan aldın. Hani şimdi insanlar şunu sorgulayacak. 64'ten aldın. 60'tan aldın. 60'taki aldığını satmazsın. 57'dekini satarım dedin. Doğru. 57'dekini de bir daha alırım dedin. 64'te almadım. 68'de aldım. 64'teki 68 pardon. limitleri kaldırdım. 68. Aynen Peki limitleri kaldırdım. 68'i aldığını çıkarır mısın yoksa ortalamayı mı düşürmeye çalışırsın? Nasıl bir yolda Aynen. gidersin? Burası benim perspektifimde oyunun son noktası. Herhangi bir şey yeni bir hikaye yazılacaksa aşağı yönlü çok büyük bir fark olduğu için hiçbir oraya exposure olarak risk almam. Ama e, buradaki yapıyı da bütün all time high'ı da gördükten sonra da düşüş olarak ne kadarlık bir düşüş olduğunu her zaman bakın, kontrol edin bunu. Yüzdelikler çok değişiyor çünkü. E, 126 binden 60 bin dediğimiz %52'lik düşüş. Daha önce %70'ler gelmişti galiba toplam düşüşte. Ama o da Hı hı. yani şu anda onu konuşamam. Ama benim perspektifimde buradaki alacağım risk oranı zaten spot olarak olduğu için beni yok edebilecek bir şey de olmayacak. Güç görmekten bahsettiğimizde neden bahsettiğimi sormuşlar. Arkadaşlar benim güç görebilmem için ExoChart üzerinde bakıyoruz. Kendi terminalimizi artık çok daha aktif kullanıyoruz. Benim güç görebilmem için daha önceki range'lerin en azından içine bir kabul görmemiz gerekir. Bunun da hala için bunu konuşmak için hala zamanın olduğunu düşünüyorum. En azından bu 78-80 bin dolar bölgesinin e, önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Üzerinde kalması güç göstermesidir demek için. O yüzden de onun için bir şey söylemem ama aradaki fark çok yüksek bir yüzdelik olduğu için de şu anda benim açımdan bir sıkıntı yok. Dediğim gibi buradaki düşüşe de eğer buradan bir düşüş olursa %50 işte %20 görünecek ama benim için çok daha az olacağı için çünkü 68 ile 60 alımı bu ortalamayı 64'lere 65'lere düşürüyor. O yüzden de avantajım olmuş olur. Altındaki bunun altı Serkan'ın az önce sorduğu şeyde haftalık kapanış olarak altını gördüğüm e, bir sonuç benim için teknik perspektifte duygularım tamamen sıfırlanmış haldeyken yanlış short kapatmış olurum o derim. E, imkan arar mıyım? Belki arayabilirim. Bazen de trade etmemek, paranızı koruyabilmek, kasayı tutabilmek çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu yönde ilerlerim demek istiyorum. Ama buradaki yaratılmış olan low yani buradaki dip olma ihtimali artık benim için çok daha yüksek olmaya başladı. Ama hala henüz bir büyük bir güç göstergesini olmadığını düşündüğüm için yüzdelik olarak kandırmayalım kendimizi. Yüzdelik olarak burada tabii ki bu fiyatlarda bu yüzdelikler o tamam güç gösterdi diyebilir ama ben hala Tamamen likidite bilmem kalkması yani. yani likidite ve Ya zaten short squeeze. şimdi onu diyecektim. Yani kaldıraçların temizlendiği, tasfiye olayındaki muhabbet, margin kolların olduğu, opsiyonların el değiştirdiği, yani bu aşırı özgüveni pozisyonlar da aldı. Çok aşırı olan yani gerçekten 70 bin dolardan bir daha burayı görmeyecek ihtimalleri olan opsiyonlar patladı. Yıllık alınanlar vesaire. O yüzden de bu bir her şey bitti haftasından ziyade güzel bir ayar çekildi haftasıydı ve büyük pencerede bakıldığında risk off'u yapıp gerçekten stoplanıp yani gerçekten pozisyon stoplanması başka, hesabınızın yok olması başka bir şey arkadaşlar. Lütfen yani bu konu çok önemli. E, risk alanların zorlandığı, riski yönetebilenlerin bu haftayı defterine çok güzel bir not olarak yazdığı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ben bir haftalık
değil 3 günlük aksiyonlarda yaklaşık 2 kocaman sayfa, şu anda bu gördüğünüz sayfa gerçi yeni sayfa bugün için ama bunun gibi 2 sayfa dolusu kocaman 4 A4 büyüklüğünde not aldım. Çok da önemli notlardı. Bu arada notların önemini bazen dijital olarak falan diyorsunuz. Serkan da öyle seviyor ama geriye dönüp 2022 devren şurada ne olmuş dediği zaman da açıp konuşabileceğimiz şeyler oluyor. Elektrik costu ile ilgili bir şeye baktım. Bitcoin'in hash rate ve elektrik üretimin, yani bu miner'ları gördüğüm zaman direkt aklım oraya gidiyor çünkü. Elektrik masrafları vesairesi o zaman aklıma geldi. Onlarla ilgili bir şeyler düşündüm ama şu anda 35 dakikayı bitirdik ve benim 3 kere söz hakkım dolmuş gibi hissettim. O yüzden de birazcık daha Serkan'la paslaşarak devam edersek daha sağlıklı ve dengeli olacaktır. Sorularınız varsa da sorularınızı birazdan Serkan konuşurken okumaya başlayacağım. Saygılar. Evrenin konuşması bitti. Ağzına sağlık abi. 30 dakika doldu. Evet. Ama 30 dakikayı hak eden bir hafta oldu ya. Yani bakma. Şimdi abi ben sana sen konuşmayı bitirdin ama ben sana terminali açmanı isteyeceğim şimdi. Ben terminali açacağım. Senin terminalini açacağım. Benim terminalim şu anda çalışmaz çünkü. Bir paylaşır mısın? Çalışmıyor mu şu anda? Çalışıyor mu? Biraz denemişsin. Ha, doğru. Şöyle yapayım. Ona bakarken bizim kanal içerisinde sen ona yaparken kanal içerisinde şöyle bir şey durum gerçekleşti. Evren hafta içerisinde geçen hafta düşmeden önce hatta ara bölgelerde şöyle bir cümle kullandı arkadaşlar. Şu anda inanılmaz bir inflow var. Miner'lar şey yapıyor. İçeri para sokuyor. İçeri para sokuyorlar. O yüzden hani sıkıntılı, hani long işlemlerinizde dikkatli olun dedik. Şimdi kanalın hepsi miner'ları takip etmeye başladı. Öyle mi oldu? Bilmiyorum. Çok takip edemedim hafta sonu da. Herkes şu an şeye bakıyor işte. Miner'lara bakıyor. Mesela böyle bir perspektif de kazandırdık kanal içerisine, parantez içerisinde ve gayet de hani geçmişteki o notlarda alınan perspektif aslına bakarsanız bugün birazcık daha çalışmış oldu diye de ara bir bilgilendirme yapmak istedim. Okey abi. Bu arada bizim bu hafta yani cumartesi günü açtık değil mi? Cumartesi günü açtığımız terminalimiz şu anda grubumuzun içerisindeki arkadaşlar Early Bird Early Bird. evet, o kampanyasında sahipler şu anda grupta. İnanılmaz mutluyum yani hani böyle bir şeyi kazandırabildiğim ve böyle bir şeyi yaratabildiğimiz için. Gerçekten öyle. Gerçekten hani hayalimdi, hayalimi gerçekleştirmiş olmak, uykusuz gecelerimin karşılığını bu şekilde görmek beni çok çok mutlu etti. Güzel tarafı da şu, içeri gelen herkes, şu anda bunu kullanan herkes çok da güzel yorumlar yazdı. İnanılmaz mutluyum yani açıkçası. İlk başta hani bunu da söyleyeyim, hatta şampanyayı da patlattım. Acaba Gerçekten. paylaşsak mı paylaşmasak mı böyle bir zamanda diye düşündük ama yani bu da bizim kendi iç mutluluğumuz. Onu da o şekilde değerlendirin. Eğer bir kusurumuz Doğru. da varsa affola. Böyle bir zamanda bunu paylaşmak doğru değildi. Belki de bilemem. Ama hani varsa da kusurumuz, kusura bakmayın, tekrardan affola. Şimdi abi sana buradaki perspektifte, burada gördüğünde şunu sormak istiyorum. Sağ tarafta dictation widget'ımız var. Evet. Burası mı? Orası. Yo, şey, Open Interest'in yanında widget var ya. Hı hı. Ha, Evet. okey. Oraya 7 günlüğe alır mısın? Hatta diğer tarafı kapatırsam mükemmel olur. Birazcık daha net görürüz. Bak mesela şimdi şu an Bitcoin'de misin? Evet. Bir daha Bitcoin'e tıkla, kendisini refresh etmemiş. VPN'de olduğun için belki onu yapıyor olabilir. Ben de şu anda zaten servis akışı canlı veri Bak, yüzünden gecikebilir yazıyor. daha gelmedi. Belki Evet. VPN'de olduğun için. Ama ben şöyle söyleyeyim o zaman. Ben kendimden onu göstereyim. İstediğim gibi Ekranını olmadı göster abi. sonra. Okey, ekranımı gösterdim. Hemen şu tarafa geldim. Son 7 güne geldim. Abi son 7 güne geldiğinde 77 ve 78
bandında inanılmaz ama inanılmaz bir liquidite var. Ki hani açıkçası genelde baktığımda backtest'lerimde hani bunu neden söylüyorum? 78.400'ün direnç olduğunu söyledin. Hani fiyatın bu bölgeyi aşarsa yani aslında bahsettiğin alan da tam bu 71.000 küsür bölgesi. Burada da şu anda $400 milyon bir long trap var. Birazcık da aslında fiyatın bu kadar yukarı gitmemesindeki sebeplerden bir tanesi bu. Burada da short trap var gördüğünüz gibi. Buradaki short trap de yani fiyat buradaki long trap'ten aşağıdaki short trap'e kadar geri çekildi olarak düşünebiliriz. Bakın burası short trap, tekrardan long trap'i denedi. Buradaki pozisyonları azaltmaya çalışıyor, düşürmeye çalışıyor. Burayı şu anda tekrar denedi. Artık en azından hani buranın üzerinde saatlik ya 4 saatlik kapanışlarda en azından fiyatın bu biraz evvel bahsettiğim 77-78 bandındaki liquidite'ye kadar gitmesini beklerim. Bunu söylememdeki sebep de şu. Çünkü sen dedin ki 78.400 benim şu anda ilk direncim olur. Hı hı. O yüzden bu perspektifi de göstermek istedim. Senin fikrin nedir burada? Yani buradaki ilk Emm, magnet görevi görür mü? ben şöyle düşünüyorum. Aynı zamanda, büyük zaman dilimlerindeki, key level dediğimiz önemli rakamlar, genelde bize, eee, yani farklı daha önceki desteğin sonrasında SR dediğimiz, sonrasında dirence dönüşmesi çok fazla gördüğümüz bir şey. Şu Hı anda hı. bulunan benim açıkçası daha sağlıklı olmasını bekleyeceğim şey V-shape'tense tekrar burayı bir, golden'la test edip hiç, S&P ile uğraşmayıp ondan sonrası gitmesi ama o bölgeye geldiğinde kesinlikle dikkat edeceğim yerdir. Bunun Hı hı. için de bunun için de, kendime aldığım yönde de, biliyorsun biz seninle de aynı zamanda aggregated VWAP kullanıyoruz. Başka Hı hı. Hı exchange'lerin hı. de, Hı hı. içinde olduğu. Orada bir tek kafamı karıştıran şey, o bölgenin $74.000 bölgesinde bir, sıkıntı yaratacak mı? Oraya gitmeden bile aslında yaratacak mı oluyor. Hı O da hı. en son düşüşümüzün getirdiği lokasyon olduğu için. Çok fazla kaldıraçlı trade'den ziyade birazcık daha, marketi okumak üzerine, birazcık daha spot perspektifte uzun yön olursa nasıl olur perspektifi üzerinde olduğum için şu anda, eee kaldıraç taraftaki bakiyem gerçekten 0'a 0 duruyor. Short'u da kapattığım için, eee, büyük bir avantaj oldu benim için o. O short'taki Hı hı. kazancın hepsini de, %80'ini açıkçası spot'a çektiğim için, şu anlık böyle gidiyorum. Herkesin perspektifi, herkesin, trade ediş şekli, kazanma iştahı daha farklı ama, Hı hı. bu dönemlerde birazcık daha yüzdeliği unutmayın. Yani kaç yüzde stop koyacağınız yerin yüzdeliği çok büyük oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? 1800'den, girdim dediğinde bile 1750'ye düşüyorsa bu o $50'lık fark oradaki yüzdelik çok farklı. O yüzden de, birazcık daha bunu söylemek istediğim şey. Emm, Hı hı. çok, bu alanda bearish olamam. Yani bu alanda kendime yazdığım notta şöyle bir şey var. Dün yazdım bunu. Dediğim gibi kapanış olarak, 56'nın altı, 55'in altındaki kapanışta evet, o zaman direkt hatta o anda canlı yayın açalım. Direkt ben fikrimi söyleyeyim. O zaman evet 30'u görürüz derim. Ama bu bölgede bu kadar, ihtimalin olduğu yerde de %60'lık, %55'lik düşüşün olduğu bir yerde de, çok fazla bir şey göremem. Tek kafamı karıştıran o US 500'deki eğer ki düşündüğümüz o all time high yapıp bir kere daha böyle bir çakış olacaksa o zaman tabii ki çok daha büyük tehlike yaratır ama, sırf onu yaratması bile buradaki 86'ya kadar bile kalkışı çok rahat verir. Bakalım. Karışık olduğu birazcık daha, nötr değil ama hani ne kadar daha fazla bearish mi, daha fazla bullish mi olduğu yer, herkesin çok korktuğu yerde ben bullish olmayı tercih ederim. Hı hı. Çok çok disiplinli olarak, çok net çizgisi olarak yani 65 gün boyunca pozisyon tutmak, kaldıraçlı olarak tutmak, eee 97-98'lere geldik. 100.000 olma ihtimali vesaire. Ondan sonra bu pozisyonların stoplanması arkadaşlar psikolojik olarak normal değil. Keyifsiz bir durum. Ama psikolojiyi bir kenara ayırıp bu pozisyonları yönetebilmek, kendimize hedge'leyebilmek imkânını yaşadığımız için de şu anda bunu söyleyebiliyorum. Çok da fazla, daha da fazla yorumlanacak bir şey yok aslında. Hı hı. Düşüncem bu şekilde. Hı hı.
Emran bir de şu an sendeyiz. Rica etsem benim bir şeyde şu an açık olanları kapatıp sadece Veil'ları açabilir misin? Şey değil mi? Evet buradan. Sadece Veil Trap'leri açarsan süper olur. Hı hı. Veil'ı kapa. O da o da olur. O da olur. İkisi de olur. Çünkü oradan da bahsedeceğim. Şimdi benim şimdi Veil'lardan bahsedelim. Hatta bugün Bülent abiyle de konuştuk. Orada da aynı muhabbet. Şimdi balinalar günlüğü alırsam da süper olur. Ya bende de takıldı da şu anda o yüzden. Bende de durdu. Devamı gelmedi. Neden bilmiyorum. Yayına özel mi oldu? Ne oldu? 504 gateway. Ha, Cloudflare çökmüş. Cloudflare gateway hatası verdi bende. Olabilir. Şey Evet. üzerinden, trading üzerinden göster. TradingView üzerinden gösteremem aynı şeyi. Şöyle anlatacağım size arkadaşlar. Ee, Daha önceden bahsettiğim şöyle bir şey vardı. Bu tahmin ediyorum şey zamanında oldu işte. Ee, Hemen anlatacağım. Çok pardon. Net hani tarihleri de net bir şekilde vereyim diye. Bunu daha önceki balina alımlarında söyledim. Burada da aynısını söylüyorum. Şimdi 29 Kasım 2021, Aralık 2021, Ocak 2022 gibi bu balinalar gene almışlardı. Yani ortalamaları o zaman da yani fiyatın dibi 41.680'di. Ortalamaları da 44, 45, 46 bandında falandı. Bu balinalar sonrasında fiyat oradan 32 bin, 33 bin dolara kadar geri çekildi. Bu balinalar zarar ettiler. Yani zararla kapattılar aslına bakarsan o haftayı. Sonrasında o dip bölgede 33-34 bin bölgesine tekrardan aldılar. Ortalamalarını düşürdüler. Fiyat 48.182'ye kadar çıktı. Burada mallarını sattılar ve ondan sonra ayıya girdik. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Balinalar okey zararda fakat ortalama maliyetlerini ve maliyetlerin birazcık üstüne geldiğinde bu malı satabilirler. Daha önce bu yaşandı. Bu böyle bir senaryo balina alımlarında yaşandı. Tekrardan yaşanabilir diye uyardığımı %1 milyon biliyorum, hatırlıyorum. Hı Ben hı. buna uydum mu şahsım adına? Ben bu harekete %100'üne uymadım ben de açıkçası. Çünkü hani balinalar oluyor, orada hani fantomlar da yandı. Burada en azından 97 değil, 100-103'lere kadar gitmesi gerektiğine inandığım için birazcık daha bu şekilde kaldı. Yoksa 97'de de baktığım perspektifte bu kadar at gözle bakmasaydım belki 97'de ya evet ya en azından malın bir kısmını boşaltıp bu geri çekilmeyi daha avantajlı çevirebilirdim. Bu da benim köşeye yazdığım notlarımda ilerideki perspektifte, ilerideki zaman içerisinde de aynı hataya düşmeyeceğim anlamına geliyor bu. Şimdi aynı konuya gelin, balina tarafına geleyim. Burada hani okey fiyat 60 bine kadar geri çekildi. Şu anda bu adamların ortalaması 87-88 86 bin. bandındaydı. 86, 86 aynen. O 88. Aynen. 86 yani o 86-88 diyelim. Bu bölgelerde de aldıklarında tahmin ediyorum gene işte bu 86-88 bölgesine geldiğinde büyük ihtimal malı boşaltabilirler. En azından perspektif olarak da elimizde bunun olduğunu biliyoruz. Çünkü balinalar alıyor. Yani halen daha alıyorlar ve alıp ortalamanı düşürmeye çalışıyorlar. Onlar da terste kaldılar. Balinalarda her zaman %100 doğru olacak diye bir durum yok. Yani geçmişte 2021-2022'de nasıl olduysa bugün de aynı şekilde aynı perspektifte şu anda devam ediyor. Ya Hani o Serkan, çok yüzden de kısa bir şey söyleyeceğim. 87-88 tabii abi. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sadece bu hafta ben çok fazla Twitter'ı scroll eden bir insan değilim arkadaşlar. Sadece Hı gerekli hı. olduğu şeyleri izlemeye çalışıyorum ama sadece bu hafta biraz özen gösterip biraz farklı baktım. Çok fazla gerçekten üzüldüğüm şeyler de gördüm. Aynı zamanda hiç konuşmayan insanlar, yani çok isim vermeyi sevmiyorum ama yabancı olarak çok fazla insanda aynı zamanda belli bir giriş yaptığını, işte spotlar alındığını, birçoğu eksi milyonlar, 100 milyonlar, 20 milyonlar, 30 milyonlar havada uçuşuyor, kayıplar gösteriliyor bunlar. E, de bunlar da whale. Yani bir insan 30 milyon dolar kaybediyor olması whale. Eksi 30 milyondan bahsettiğimiz için. Ve bunlar hepimizin gözünün önünde. Önemli olan gerçekten e,
Yani benim 30 milyon dolarım yok tabii ki. Olsa da öyle bir risk etmem ama bunun perspektifinde baktığınızda bu kadar büyük paraya sahip olanlar da o şey muhabbeti var çünkü. Ya ben de o zaman adamlar gibi para olsa ben de aynı şekilde her dipte alırım diyenler. Öyle bir şey yok. Onun da stoplandığı oran 100 bin dolar, 150 bin dolar olacağı için o da aynı psikolojide o kadar paraya sahip olduğu halde patlayıp çatlayabiliyor. Önemli olan disiplinli bir şekilde. İlk öğrendiğiniz şey o konuda disiplin olursa oyunu kuralına göre oynuyorsanız bakın arkadaşlar bizim grubumuzun içinde bunu sürekli konuştuğumuz halde hala gerçekleştirmeyen çok insan var. İstemiyorlar. Yani o şeyden çıkılamıyor. Nedenini bilmiyorum. Ne yapılabilir? Yani hipnoz terapi mi yapacağız gerçekten? Yani nasıl olacak bilmiyorum ama bazı noktalarda disiplinini koruyamayan, planına sadık kalamayan gerçekten çok fazla insan özellikle kaldıraçlarda cezalanıyor. Lütfen bunu unutmayın. Kusura bakma. Böldüm arayı. Estağfurullah abi. Estağfurullah. Şimdi birazcık daha böyle uzun perspektiften bahsedeyim. Bu arada şu şey hatası, Cloudflare hatası aynı şekilde bende de var. Bakıyorum şu Aynen. anda arka planda ona. Ya şu anda önemli değil ya. Şöyle, Şu anda devam edelim. şimdi bizim şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ne olduğunu söyleyeyim size. 60.500 şurası. Bir dakika hemen grafiği ekranda paylaşayım. Show stream. Okay, şurası. Burası tam fiyatın olduğu yer. Benim için Ichimoku'da çok önemli tepki alıp fiyatın yukarı gidebileceği önemli bir alanda. Bu birincisi. İkincisi burası 60.116. Buradaki düşüş oyununun tek profit 3 bölgesinin yani şimdi şöyle düşünün. Burada adamlar short alıyorlar. Buradaki shortların ilk kar bölgeleri burası. İkinci kar bölgeleri burası. Artık buranın altında da burayı kaybettiği zaman 74.083 kaybettiğinde kar alacakları bölge burası. Ben şöyle bir şey söyledim. Bugüne kadar bu arada bakın hani bu neye baktığımı bilenler biliyor. Bugüne kadar bu alanın all time'ında Bitcoin'in ilk çıktığı ilk günden bugüne kadar bu bölgenin, bu işaretlediğim bölgenin altında hiçbir zaman kapatmadı. Ve eğitim verdiğimde insanlara, bunu öğrettiğim insanlara şunu söylemiştim. Arkadaşlar eğer bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşanmamış, eğer buranın altında haftalık kapanışlar görürsek, söylediğimi söylüyorum, bu benim kendi şahsi düşüncem. Bitcoin'de bir sorun var. Buralardan uzaklaşalım bence. Bunu bir sorgulamaya başlayın derim. Çünkü çok daha kötüsü olabilir senaryo olarak diye söylediğim bir cümle var. Eğitime katılmış olan herkesin ortak cümlesi bu yani. Herkes aynı şeyi söyler. Söylediğim cümle buydu çünkü. Ve buranın altında kapanış beni çok korkuttu açıkçası. Okay, fiyat burası güzel. Fiyat buradan yukarı gitti. Orada benim Phantom Lights'larım yandı. 60.200'de Phantom Lights'larla beraber orada çok güzel longladım Bitcoin'i, longladım Ethereum'u, longladım XRP'yi, longladım. Mutluyum. Yani benim şurada kaybettiğim perspektifin, burada kaybettiğim paranın burada kazanmış olmam zararımı ortalama o kadar değil tabii ki de. O en azından bir kâr ettiğim aşikâr. Çok da mutluyum bundan. Ama işte şurayı kaybetmiş olmak beni inanılmaz derecede mutsuz etti. Eee, olmaması gereken bir şeydi. Oldu. Artık bundan sonrası ne olacak göreceğiz. Ama çok da mutlu değilim orayı kaybetmesinden. Ve şunu da söyleyeyim. Eğer biz 60.487'nin altında haftalık kapanışlar yaparsak bizim tekrardan boğaya giriş sürecimiz yaklaşık 3 ay sürer. 3 ay sonra eğer biz fiyatı $85.000 3 hafta sonra 3 ay sonrasından bahsediyorum. Yani bir hafta sonra 85.000 dolardan bahsetmiyorum. 3 ay sonra yaklaşık 90 gün sonra Bitcoin 85.000 dolarların 86.000 dolarların üzerinde haftalık kapanış yapıyorsa en azından bir umut var derim. Tekrardan buradan fiyatın yukarı gitmesine, tekrardan yeni bir ATH yapmasına bir umut var derim. Ama şu anki görüntü özellikle bu son geri çekilmeyle beraber ki Ichimoku aslına bakarsanız onu söyledi. Ve hani diyor ki benim en az
3 ayım var. 3 ay sonra belki sana güzel haberler verebilirim diyor. Eğer buranın üzerinde kapatırsam. Onun haricinde Hımm. benden aman aman çılgın güzel şeyler bekleme diyor. Kısa vadede şu anda kısa vade pozitiflik var gibi görünüyor. Hatta anlık olarak söyleyeyim, hani daily trade edenler için, fiyat yaklaşık o 16-20 saat sonra, pozitifliğe girecek. Kısa vade pozitifliğe girecek. Bu kısa vade pozitifliği için de fiyatın $68.000'ın altında en az ama en az 8 saatlik kapanış yapmaması lazım ki buradan bir tekrardan yukarı doğru çıkabilsin. Benim de Doğru. beklediğim evrenle perspektifim, hani yani $84.000'lara oradaki likiditeye kadar almasını bekliyorum. 83-84 bölgesine kadar. Orada çok yoğun likiditeler var. O bölgeyi almasını beklerim, açıkçası. Ve, bir şey daha söyleyeyim. Benim mesela daha önceden söylediğim bir cümle vardı. Gene şu perspektiften dolayı, burada gördüğünüz perspektiften dolayı şu cümleyi kullanmıştım. Ethereum'u $1.700 altı bedava, bir daha fiyat oraları görmeyecek dedim. Oradan fiyat $5.000'lere çıktı. Fakat bugünkü perspektifimde, bugün yaşananlardan sonra ki o da zaten ortalama $1.750'lardı bugünkü şartlarda Ethereum'un dibi. Aynı bu matematikte, yani burada gördüğünüz matematikte. Ama hani şimdi artık ne yazık ki üzgünüm, bu iddiamı sürdüremiyorum. Çünkü yaşanmamış olan bir şey yaşanıyor. Eee, O yüzden $1.350'lar tekrardan gelebilir. Belki altına bile inebilir. Kötü senaryo olarak söylemek istemiyorum ama artık bu tezimin bozulduğunu net bir şekilde söyleyebilirim yani. Çünkü dediğim gibi, yani ben, Bitcoin'i 16.000'lerden almamın sebebi buydu. Benim işte Ethereum'u, eee, 300 $1.400 küsur dolarlarda ortalama maliyetle almamdaki sebep buydu. Benim BNB'yi $200'larda almamdaki sebep buydu. XRP'yi 50 centlerde almamdaki sebep buydu. Bu matematiklerdi ama şu anda anlık olarak bozuldu. Bozulduğu için de hepinizden özür dilerim. Yani benlik bir durum yok. Ama bir şey daha var. Söylediğim cümle şu şekildeydi: arkadaşlar bu bölgelerde pozitiflik arayın. Yani buralar dip bölge benim şahsım adına ama burada neyle trade ediyorsunuz? EMA ile mi, PA ile mi? Neyle trade ediyorsanız pozitiflik gördükten sonra bu işi alın dedim. Hiçbir pozitiflik vermeden zaten şıkır şıkır yıkıldı. En azından ümit ediyorum ki bir pozitiflik almadığınız için terside kalmış olmadığınızı varsayıyorum bundan dolayı. Bu birazcık daha beni mutlu etti. En azından hızlı bir şekilde yıkıldı çünkü oradan. Deyip cümleyi toparlayayım, bitireyim ben de kendi Ben tarafımda. ben şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Şimdi az önce Hı dedim hı. ya, yani yazdığım şeyin bir tane cümlesinin şeyini yanlış söylemiş olabilirim. Hı Dedim hı. ya az önce, eğer bir SFP yapar $57-58.000, yani bir orayı da alırsa ondan sonra devam etmesi lazım. Hı Şöyle hı. bir şey var. Eğer ki orayı aldıktan sonra 64.000 ve $65.000'da takılır ve yukarı hızlıca bir şekilde atamazsa aynı düşüş senaryosunun devamı devam eder. Yani kafa karıştırmamak için o eklemeyi, bunlar önemli zamanlardayız arkadaşlar. Gerçekten kritik zamanlardayız. O yüzden senaryoyu defterinize yazarken bu şekilde oturtun. Birinci senaryomda ne var? Eğer ki 57-58.000 doları bu test ediyorsa ben orada kesin bir reaksiyon göreceğini düşünüyorum. Tamam mı? Bu reaksiyonun birinci konfirmasyonu benim için $65.000 üzerinde kapatması günlük. Tamam mı? Ama diyelim ki $65.000 bırakın 57'ye düştü, 65'ini kapatamadı. Bu benim için bir trigger point'tir, bir şeydir, tetiktir. O tetikte yok arkadaş senin burada işin yok artık 30'a gidiyorsun demektir. Bu bir. 57-58'e geldi. 65'in üzerinde kapattı. Evrenin arkasına yaslanıp çok fazla artık kafa karıştırmadan da yükselişi zamanla önce bir akümülasyon sonrasında yükselişi zamanla izleyeceği, orada belki de arkasından baktıracağı bir yapı olur, senaryo olur. O yüzden de kendime bu şekilde ayırdığım için senaryoları tek tek çok daha ya kafa karışıyor olabilir ama çok daha netleştiriyorum kendi üzerimdeki yapıyı. Düşüncemi daha kolaylaştırıyorum diye söyleyebilirim. Ben öyle yapacağım. Umarım da yanılmam. Burada bu kadar insanın
bu kadar büyük tasfiyelerin olduğu yerde de markette kalabilecek bakiyemin hala olabilmesi, spota ayırabilecek bir imkanın olabilmesi benim için avantaj olur. Burada da %10'luk kasamın %10'unu kaybetmeyi de riske ederim. Benim için böyledir. Burada paylaştığımız her şey arkadaşlar, bütün hepsi bilgiler, yorumlar, analizlerimiz tamamen bizim kişisel görüşlerimiz. Serkan'ınki de benimki de. Bunlar eğitim amaçlı. Bir sonraki aşamalarda, bir sonraki rallilerde kendinize örnek alıp bu yazdığımız ya da yapılan olayları netleştirmeniz üzerinde. Lütfen kendi analizlerinize, kendi biaslarınıza her zaman sahip çıkın diye söyleyeyim. E, Ama 60 bin, 57 bin bunlar kötü yerler değil. Çok da fazla spot alımının gerçekleşeceği yerler olduğunu düşünüyorum. Sadece miner'lar kafamı karıştırıyor. O miner'lar var ya, o miner'lar. Onların Binance'e para sokması hoşuma gitmiyor. Genelde satmak için sokuyorlar çünkü. Ama onların da bir tabii ki karlılık oranı var. Onlar da kendini düşünmesi lazım. Onlar da yanlış yapıyorlar bazen. Onun üzerine yani neden 125'te çıkartmıyorsun da şimdi çıkartıyorsun, hani arkadaş diyorum yani ben de tabii kendime. Çünkü maliyetinin altına düşüyorsa Michael Saylor'ı izliyorlarsa onlar da kendilerini daha garanti almak istiyorlardır diye söyledim. Total market cap'ten bahsettim. Major coin'lerin, şimdi bir daha söylüyorum. Major olarak eğer böyle bir olay olacaksa, altcoin trade ediyorsanız o bölgede oraya yapar, alarm kurarsınız ve rahat bir şekilde kendinizi kaldırırsınız. Buradaki büyük yapıda eğer ki 5. Elliott Wave'de 5. yapı bittiyse, tamamlandıysa, A, B, C dediğimiz ya da kendini korektif olarak düzeltmesini istediğimiz şeyde bile büyük açıda, yani haftalık perspektifte 105 bin, 107 bin kadar kalkar. Ondan sonra yine gelir 50 bine. Ama o zamanın konuşulacak konusu. O çok daha uzun zamanın konusu olduğu için şu anda birazcık daha günlük ve bu haftanın özelliğine üzerinden gidiyorum. Ve çok da başka bir şey kalmadı. Zaten bir saattir konuşuyormuşuz. O da ilginç. Evet. Ben şunu göstereceğim. Şimdi sistem açıldı. Aktif ettim. Abi şöyle. Bunu zaten daha önceden paylaşmıştık. Hatta yayında da bahsettik. Dedim ki burası fiyatın aslında bak ilk tepki aldığı fiyat bu bölgeden tepki alır. Bu bölgeyi kaybederse aşağıda 4 milyar dolara yakın açık pozisyonlar var. En kötü fiyatın buradan tepki almasını bekleriz dedik. Çünkü burada yoğun bir şekilde geçmişten gelen bir balina alımları var. Hatta balina trapleri var. Öyle söyleyeyim. Bu bölgenin destek olarak tutabileceğinden bahsetmiştik. Burasının da son noktası 61.800'dü. 60 bine yani 59 bin küsur 60 bine bir SFB'sini yaptı ve bu bölgenin üzerinde kapattı. Üzerine şu anda burada 1 milyar 205 milyon dolarlık bir long varken şu anda anlık olarak da 1 milyar 226 milyon dolarlık aktif, yani %1.7 büyümüş şu anda burası. Bu bölgenin üzerinde kalması, yani 68.900'ün üzerinde kalması şu ana bakarsanız hani balina tarafında birazcık daha pozitif olarak kalmış oluyor. Burayı nasıl değerlendirdik? Hani bir de arkadaşlarım söyleyeyim. Fiyatın bu 120 bin, 122 bin bölgesine geldiğinde, bu bölgelere geldiğinde burada yaklaşık 2 milyar, 2 milyarın üzerinde bir long pozisyonun olduğunu gördük. Burada bizim Phantom Knights'larımız yandı. Burasının da trap olduğunu gördük ve buradan geri çekilmeyi çok net, güzel bir şekilde, net bir şekilde yaşadık. Sonrasında fiyat şu ara bir bölge vardı 87.800'de 89.548. Bu bölgeyi de kaybettikten sonra fiyatın geri çekilme, aynı zamanda balina tarafında geri çekilmeye baktığımızda 70.500'de 68.000, 69.000 bölgesine kadar geri çekilmesini, buraya kaybederse buraya gelebileceğinden canlı yayınlarda daha önceden bahsetmiştik. Hatta bunu chartlarınıza burada paylaşıyoruz. Chartlarınıza eklemenizi de rica etmiştik. Şimdi bir de bunu aynı şekilde Ethereum'da göstermek istiyorum. Ethereum'da şu şekilde trade ettik bu bölgeyi. Burada yine aynı şekilde 4600 ile 4700 bölgesinde yaklaşık 2.200 yani 2 milyar 250 milyon dolarlık bir long trap oldu. Fiyat
3800'e geri çekildi. Sonrasında bu bölgeyi kaybetti. 3200 ara destek bölgesiydi. Burayı kaybetti. Sonrasında ara bölge 2620 idi. Oradan sekip gene bu balinaların trap olduğu yerde direnç oldu. Sonrasında da artık bu bölgeyi kaybetti. Şu anda burada aşağıda ekstradan bir bölge var mı diye sorarsanız çok büyük, aman aman çılgın büyük bölgeler yok. Ona da şöyle bakalım. O bölgelerde işte yani bir balina gibi bir görüntü yok. Yani özetle fiyat, hani Ethereum en azından buradan yukarı kalktığında takip etmemiz gereken yer 2450 ile 2500 bölgesi. Burayı da kazanırsa 2630'la 2680 bölgesinde dikkatli olmanız gerektiğini 9 Şubat Pazartesi günü sizlere söylüyorum. Buralar değerli. Artık bu bölgenin üzerinde kapanışlar yaparsa da evet, en azından balina tarafında bir ekstradan bir pozitiflik gördük diyebilirim. Birazcık daha böyle kısa vadede de böyle eklemek istediğin bir şey var mı Evren buraya bu arada? Yani aslında çok fazla yok. Sadece bana özelden gelen bir mesaj aklıma geldi ama sonra birazdan onu söyleyeceğim, konuşacağım. Hı hı. Okay. Sonrasında birazcık daha böyle bir, hani, kısa vadede neler olmuş işin o tarafına baktığımızda, gene 3150 ile 3230 bölgesinde long'lar trap olmuş ve, burada yaklaşık $1 milyar bir long pozisyon trap oldu ve fiyat bizi, 1750'lere kadar getirdi. Şu anda biraz daha böyle kısa vadede günlük trade olarak baktığımızda da, anlık olarak günlük trade'e baktığımızda da en azından Ethereum tarafında neyi görüyoruz? Çünkü, burada şu anda gördüğünüz bizim birazcık daha daily trade için baktığımız perspektiflerden. Fiyat, burada geri çekilirken, 6 Şubat'ta yaklaşık $114 milyon bir long vardı. Fiyat o bölgeyi kazandıktan sonra aynı bölgeyi test etti ve sonrasında buradaki düşüşteki, $184 milyon short bölgesine kadar fiyat kendini yukarı doğru itti. Birazcık da burada bizim baktığımız onaylar, Bull Bear Trap'lerde, bu taraftan geliyor. Yani sadece, hani, bir fib'i çizip fiyatın o bölgelerde konfirmeleri var mı yok mu? Oralarda nasıl maliyetlenmişler? Oralarda nasıl likteler var? Birazcık daha bu perspektifte bakıyoruz. Chartlarımıza ve trade'lerimize ve, hani, sadece market structure break bölgesine bile baktığımızda tam olarak, bize 2150 ile 2145-2150 bölgesinde, burada bir short pozisyonlarının olduğunu, bu bölgenin üzerinde kapanışta yukarıda 2187 ile 2190'ı, temizleyebileceğini, en azından bu bölgeye kadar fiyatın kalkabileceğini net bir şekilde görüyoruz açıkçası. Aynen. Söylemek istediğim bunlardı. Sen bir şey paylaştın. Ne göstermek Ağzına istiyorsun? Ya ben Teşekkür bana ederim. gelen bir mesaj gördüm de yani Hı bu arada hı. tanıdığım, yakın olarak arkadaş olarak konuşabildiğim tanıdığım bir arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım. Paylaşayım Ya ekranı. dedi ki yani söyleyeyim önce. Dedi ki Hı hı. yani abi dedi, evet dedi, bir tahmin olabilir. Bayağı da morali bozuk bir zamandan geçiyor tabii ki. O daha çok Hı hı. stok market üzerinde sıkıntı çekiyor, yaşıyor. Dedi ki ya gerçekten de dediğinizi de uygulayabiliyor musunuz? Yok sadece konuşmak için. Ben dedim ki ya dedim hocam, hani beni 14 yıldır tanıyorsun. Uzun zamandır arkadaşız. Gel dedim. Sen de gör yani, burada kripto üzerine çok fazla takip etmiyorsan bile. Sonrasında aklıma bu geldi. Ben de ona bunu gösterdim. Şimdi bakın arkadaşlar, biz söylediğimizi gerçekleştirebilmek için, yapabilmek için bunu bazı noktalarda, ben çok fazla tweet atan bir insan değilim. Alışkanlığım yok o yönde ama mesela ayın 5'inde ne olduğunu, ne perspektifte olduğumu ya da hangi bölgede, hangi bantta şu anda size bugün konuştuğum yapının planının o zaman da aynı olduğu, bunu belirtiyorum. Ondan sonrasında bu geldiği zaman ya da bunları atmak olarak koyuyoruz. Bu geldiği zaman da gerçekten o pozisyonu, ya bu benim çok fazla yaptığım bir şey. Şuraya bakmanız gerek. Yazıyı okumanızı tercih ederim, tavsiye ederim. Ama bu olduğu zaman da gerçekten bu pozisyon kapanınca, dediğim gibi belli miktarını mermi olarak kullanmakta ve en önemlisi de bu tarz zamanlarda
olmasını istemediğim bir senaryo gerçekleşti. Ancak trader olmak iki yönde değerlendirebilmektir. Kasayı koruyabilmek demektir. Yani kol kesmek gerek kalmadan bir manipülatif hareketi daha atlattığımızı düşünüyorum biraz. Bu çok önemli bir nokta. Ya gerçekten bunun sadece o zamanlar geldiğinde 70 bin dolardasın ve 10 bin dolarlık daha düşüşün esas planın orada biteceği. Yani tam olarak burada kapanması realize edildi ama e, daha plan bitmedi. Orada bitecek dediğimiz yerde de şu anda bulunduğumuz noktada olmak açıkçası belli bir şeylerin hatanın olduğu yerden sonra bile düzeltilebileceği ve bunların da elimizden geldiğince sizlerle paylaşıldığı bir dünyadayız. Çok fazla takipçisi olan bir insan da değilim. Olmak da istemiyorum. Vay yakışıklı kardeşim. Ama en azından buradaki bizim ailemizin içindeki insanların da Cloudcraft Team olarak bunlara sahip olabilmesi, görebilmesi de bence önemli. Yani benim yakın arkadaşım bile bana bu şüpheyle sordu yani gerçekten yapıyor musun diye. Ben de açıp gösterdiğim zaman da saygı duydu. Hatta Serkan'a söyleyeceğim, içeri girmek isteyen bir arkadaşımız var. En azından Serkan güzel Hocam oldu. siz 10 Ekim düşüş sorusu Bitcoin 60K'lara gelir mi diye bir soru var. Siz 60K laf gelir mi bilmem ama gelirse en çok ben sevinirim demiştiniz. Çok alım yaptınız mı? Çok alım yapmadım Recep. Çünkü dediğim gibi o biraz evvel bahsettiğim yer bölgesinin altında kapanış dedi ki bana Serkan dur. Dur çünkü bu normal değil. Yani normal perspektifte giden bir yer değil. Evet o gün söylediğimde kesinlikle varım. Gelirse bu bölgeler çok mutlu olurum çünkü bir daha bu bölgelerin gelmeyeceğine inanıyorum ve buralar benim için alım yerleri olur dedim. Ama elimde herhangi bir pozitiflik bunu almam için bir hani fiyat buraya geldi 60 geldi ben 60 dedim gel atıyorum 65 lira dedim o zaman ben bunu alıyorum gibi bir perspektifte değiliz. Zaten hiçbir zaman bu perspektifte olmadık. Burada artık onaylar aramamız gerekiyor ve şu anda bir onayım da yok. Hani kısa vadede bir pozitiflik gelebilir. Okey buna varım. Belki buraya yani zaten trade'im var ama buraya ekstradan bir trade edebilirim. Ama uzun vadede burası için alım mı? Onun birazcık daha zamanı var. Yani onun da zamanı gelecek. O zaman da geldiğinde evet bunu yapacağım mutlaka yapacağım. Sizlerle de mutlaka paylaşırız. Recep gerçi sadece sana yönetmiş soruyu ama ben e, üstüme alarak ben de cevap vermek isterim buna. Hı hı. Şimdi e, iki tane bu yani 2026 yılının ilk alım olarak iki tane spot alımı yaptım. Dediğim gibi 67-68 bölge arası bir mermilik. Ethereum'da 1945 dolardı orada da. Bir mermi bunlar. Ve 60.060 ile 1785'miş. İkinci mermiyi koyduğum yer. Bakın şimdi Recep Bey. Olayın arkasında aradığımız realite, her şey farklı farklı. Haklısınız. Ama Acun Serkan'ın bahsettiği de gerçekten güç görmemiz gerekiyor dedik. Doğru. Ama eğer ki daha önceki range'ler, daha önce yaşanmış bölgeler izlenecekse ve oradaki olan paternlerin her zaman aynı çalışmayacağını biliyoruz zaten. Ama oradaki yaşanmış olan gücün ya da naked point of control dediğim zamandan beri kaç aylık, 1,5 yıllık kalan bir aşının olacağını bileceksek, bunu bu arada Serkan olarak da söylüyorum. E, Konuştuğum zaman onunla da aynı şeyi açıklıyorum. Riskin ne zaman, nerede alınacağı ve ne şekilde alınacağı, kontrol edileceği nokta bu şekilde kademeli olarak yapılabilir. Sadece 100x açarım ben buradan bu çok zor bir şey, uğraşmaya gerek yok. Sadece olabilitesi az önce verdiğim senaryo bence aklınıza ve defterinize yazın. Eğer ki bir SFP daha yapıyorsa hala bir imkan verecektir. 57 bin ama altında kapanış yapacaksak o zaman tehlike daha da artacaktır. Bu şekilde yönetin. Yönettikten sonra aldığınız daha önceki kararlarda yaptığınız hatalarda bununla eşdeğer bir şey var mı ona bakın. Çünkü Serkan az önce bahsettiği olay, o büyük buhran zamanlarında olmuş olanlar ya da daha önce tekrar etmiş paternler, kendi yapısı içindeki çalıştığı sistemler, bunların hepsinden dışında bir de aynı zamanda bütün indikatörlerin kapanmış olup price action olarak, zaman olarak, yüzdelik olarak
daha önceki şeylerin dönüşleri olarak da değerlendirip bakmamız gerektiği durumdayız. O yüzden de bu riski ben kendi adıma, umarım yanılmıyorumdur ama ben kendi adıma o yüzden aldım. Abi öyle Güç ya da böyle şu anda kârdasın zaten. Hani yani güç görme olarak şöyle bir benim şey söylüyorum. benim Yani bahsettiğim karışık konu ama koşmak. senle senin bahsettiğin konuyla şimdi orada bir çelişki olmasın diye buna araya girmek istedim. Şimdi senin bahsettiğin konuyla benim bahsettiğim konu arasında fark var. Ben Hı hı, 16.800'de Bitcoin'i aldım hı ama bana hı, Ichimoku al verdi. Ben buradan boğayı başlatıyorum dedi diye aldım. hı Yani hı, yoksa ben 15.500 ile 17.500 arasını veriyordu. Tamam ama ben bu bölgede konfirmi arıyorum. Şimdi hı hı. sen hani Ichimoku'yla trade etmediğin için araya girip şey yapmak istedim. Tabii, tabii. Zaten hani beraber ortağız zaten her şeyi birbirimizi Aynen. biliyoruz ayrı konu ama hani perspektif olarak bunu söylemeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Doğru. Yani evrenin de kendine ait bir stili var, trade stili var. Belki bu şu anda kafasında bunu kurduğu swing pozisyon olabilir. Swing Bitcoin spot alımları ya da Ethereum alımları olmuş olabilir. Ama evren tabii ki bunu yani mutlaka söyler sonrasında ama işte spotlarımız sattı, erkenden satabilir de, zararla da satabilir. Hı hı. Çünkü biz bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Gördüklerimizi, Tabii. yaptıklarımızı anlatıyoruz. Tabii Ama canım. hani şu anda hani bir pozitiflik var mı benim şahsım adına? Hiçbir pozitiflik yok. Yok. Gördüğüm Güç bir pozitiflik yok. Hiçbir güç güç yok. yok. Olması için en az zaten 35-40 günü var böyle bir şeyin. Hani Enza onay almam için. O yüzden de bir Ethereum'da işte bir verdiğimiz bir tarih vardı. Hatırlıyorsan tam bir ay sonra 9 Mart. Mart yanlış. Mart Aha. 9 Mart. 8 Mart'ın Mart. aynen 9 Mart'ta başlayan mesela o tarihlerde belki bir şeyler olabilir. Yani o tarihlerde bir Hı hı. pozitiflik görürüz ve o hani en azından scalp olarak yaptığımız değil de belki o bizi birazcık daha swing'e götürebilir. En azından belli bir rakamlara kadar götürür bir para kazandırır diye tahmin ediyorum. Şu anda bunu söylemek doğru mu değil mi onu da Eee, bilmiyorum tabii onun fazla içerisinde. onun bu arada hesabı var. Şeyin hesabı var benim, spotumun, perspektifi olarak. Büyük ihtimalle %20'si 86-88 bölümünde kapanacak. Hı hı. 98, 90 yani 97.500'ü kırarsa da 99.000 dolarda da %50'si kapanmış olacak. Yani %30 da orada kapanacak. Piyasamın, kendi bakiyemin, ayırdığım ve kullandığım zamana göre daha önceki yapmak istediğim dışında bunun için de tabii ki eğer ki kaldıraçlı pozisyonum olacak, kendini bunu destekleyebilecek bir şey olacaksa o zaman daha da farklı konuşabiliriz. Ama benim pozisyonum swing olarak açıldığında, swing olarak dediğim şey aylık perspektif en azından eee, bu bölgelere geldiğinde açıldığı yerden kapanacağı yerde ne kadar para kazanacağım, ne kadarını realize etmek isteyeceğim bunların hepsi belirli olur arkadaşlar. Bir de yaptığım bir güzel bir şey vardır. Birçoğunuzun yapmadığı. Bildiğim için, görebildiğimiz için bunu söylüyorum. Pozisyonunuz artıdayken güç gördüğünüz halde pozisyona ekleme yapmıyorsunuz. Yani bunu Trading 101 ya aslında bu. Trendin başladığını gördüğünüz zaman da neden küçülmeye gidiyorsunuz? Anladın mı? Yani o da mesela benim çok fazla karşılaştığım ve çok üzülen. Yani 90 benden daha güzel entry'si, daha güzel short olan birçok kişi ertesi gün ya da 2 gün sonrasında çok büyük shortlarını hedge ettikleri hem de kendi pozisyonlarını hedge ettikleri shortlarını kapatmışlar. Yani düşünebiliyor musun? 100 bin dolar tam 100 bin dolardan açmış psikolojik level olduğu için. Daha o zamanı beklemiş. O arayı tutmuş. 98 binde bir daha açmış. 95'te tamam demiş. Çok üzüldüm tabii ki kendini hedge edemediği için ama bu zamanla oluşan ve yavaş yavaş gerçekleşecek şeyler. Çok da fazla sözü uzatmayalım. Saat Aynen. 1,5 saat olacak neredeyse. Aynen öyle. Ben söyleyeceklerimi çok net bir şekilde aktarmaya çalıştım. Eğer varsa Hı sorularınız hı. grubumuzun içindeyseniz de lütfen bana Melek yöneltin. Aksu Melek Aksu şey demiş 1700 Ethereum alımını iptal ettim pişmanım daha aşağı soru diye 1350'yi bekleyeyim mi demiş. Tabii ki hani şurasını olur burası olur deme gibi Bunu şansımız yok. yanıtlayamayız biz. Ee, Biz bunu hı hı, yanıtlayamayız. yanıtlayamayız. İndikatör arası haftalıkta 26 güvenirim hata mı yapıyorum size indikatörleri yok demiş. Bence haftalıkta 26 en azından şahsım adına bunu yatırım tavsiyesi vermeyerek kesinlikle doğru noktalardan bir tanesi bana sorarsanız. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Emre? RSI'nin Ç- 26 Ha. inmesi Şimdi hangi zaman diliminde olduğu tabii çok önemli de ben haftalık işte. ben stokastik Haftalıkta ben stokastik RSI üzerinde bazı yapılar görmeyi
tercih ediyordum bir dönem. Uzun zamandır hatırlamıyorum RSI'ye baktım ama 20-23 20-23 arası sanırım çok gerçekten artık oversold. Yani çok fazla satış çok fazla gelmiş. Evet yani belli bir trigger point'idir. Belli bir trigger noktasıdır. Bence 1750 çok güzel rakam da yani. Hiç kötü bir rakam değil ama tabii ki psikolojimizin de etkisi önemli. Şu miner'ları biraz Kesinlikle. araştıracağım şimdi bugün. Bunlara bir bakacağım ne yapıyor bunlar. Yine bir 400 milyon dolarlık içeri exchange'e alım yapmışlar. Binance'e sokmuşlar parayı. Sizi Güzel. gidi size. Peki o zaman son soruları hemen şey yapalım. Sonrasında yayını bitirelim abi. 1 saat 20 dakika oldu. Bizimle beraber şu an 670 kişi var. Piyasanın 1/3'ü yok. Bizim yayınlarımız genelde bir 2000-3000'di. Şu anda 660 kişi izliyorsa ben anlarım ki artık insanlar yorulmuş, sıkılmış, bakmıyorlar. Ekran başında değiller diye birazcık daha e, hani ne bileyim Twitter analizi diyorlar buna. Twitter analizinden birazcık daha çıkartabiliriz bunu. Evet abi. S&P'de bir çöküş bekliyor musunuz? Özellikle deflasyon ve ardından resesyon tarzında haberler sonucu Fed'den sert faiz indirimi gibi durumlar bekliyor musunuz demiş. RAX DXEDEC-GF5RO. Göstereyim mi chartımı? Tabii. Tabii. Ama kapalı şu an chart. Kapalı mı? Ya bu Hı hı. sistem de sürekli beni kapattırıyor bir şeyleri. Ee, ellemediğim, dokunmadığım şeylerden bir tanesi bu. US 500. Ee, yani çok farklı kişilerle konuştuk. Çıldıranlar da var. Niye hala hiçbir şey değişmiyor diye ama e, 8. kez 8. Bugün kez konuştuğumuzda mı dedin? evet. 8. kez doğru yönde hareket yapılıyor. Benim düşündüğüm bu arkadaşlar. Yani maksimum uzayabileceği belki 7130 ama US 500 üzerinde ben böyle bir yapıyı görürsem ve burada da aynı bu şekilde çekilmeleri görürsem e, nasıl olsa sürekli her düştüğünde alıyorlar, her düştüğünde alıyorlar. Bu kadar da bir boğa devam ettiriyorlar diyoruz ya. O birazcık değişebilir. Bu e, bana şu anda ben bunu finans sektöründe olan belki 1000 kişiye göstersem 900'ü böyle bir şey ihtimal vermeyecek. Sanmıyorum yani verdiğini. Zaten bu kadar haberlerin, olayların olduğu yerde bunu çoktan gerçekleştiğini düşünüyorlar çünkü. Yani bu bölgeyi. Bu benim teknik daha önceki baktığım yapılarda oluşturduğum, kendime kurduğum bir kurgu. Aklımda olması için de çok fazla yerini değiştirmiyorum. Zamanla değiştirmiyorum ki kalsın. Yanlışım olduğunu hatırlamam bu şekilde önemli. Yani ben buraya kadar uzatabileceğini düşündüğüm bir şey ve bunun bu bölgeden %10 düşebilme ihtimali %10 değilse bile en azından bu bölgelere kadar yani %7 US 500 marketin koskoca e, yani 500 şirketin e, bu kadar düşmesi çok rahatsız edici olur tabii ki. Bu arada biliyorsunuz ki artık ETF'ler sayesinde çok fazla şirket de Bitcoin'lerini koymaya başlamıştı ve onların şöyle bir sorunu var. Bitcoin 7/24 aktif olduğu için onların raporlarında yani Z raporu gibi düşünün buna. Gün sonu raporu gibi düşünün. Onların birazcık daha kargaşık tabii ki. Bilyon dolarlar zarar olarak bir anda yazdığı için onların da satışı bu Bitcoin'deki düşüşü teknik olarak da birazcık daha hızlandırdı diyebilirim. E, kapitülasyon yaratıldığı için diyebilirim. Ama ben bu şekilde bir perspektifi şu anda öngörüyorum ve onu düşünüyorum. Çok üzerinde çok fazla paramı bastığım, sözümün arkasında US 500'e paramı bastığım bir söz konusu mu yok. Ama düşüneceğim bu olursa diye. Bu olursa da bunun yanı sıra ne yapabilirim? Çünkü o zaman Bitcoin'e çok daha farklı şeyler olacaktır. Bu direkt böyle bir şey gerçekleşirse yani sıkıntı. O yüzden de kademeli kademeli izleyip göreceğiz. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez tabii ki ama gerçekleşirse de hazırız diyebilirim. Neler var diye bakıyorum aynı zamanda. Ee, çok da önemli bir şey yok. Yani ayın 13 Cuma gününe kadar birçok bir şey yok. Aslında Cuma günleri hmm, evet biz bu Cuma birazcık masa başında olacağız gibi duruyor Serkan. Olmadığımız bir an var mı?
Değil ki mi? Değil şu mi? an hani böyle bir cümle kullandın. Ya ben Gerçekten buraya öyle. yatak işte şu arkama yatak koyacağım zaten yani. O durumdayım gerçekten. Fahri Bey, Ethereum Haziran Temmuz arası rally olacak mı dediniz? Bir Mart önemli, bir de Haziran ayı bizim için önemli. Mart'ın 9'u ve 16'sı çok önümüze çıkıyor. Birçok hem S&P'de de çıkıyor, hem Amerika 10 yıllıkta da çıkıyor, hem Ethereum'da da çıkıyor. Bitcoin'de yok şu anda daha. Total Market'te de yok yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden e, yani gene tarihleri mutlaka paylaşırız, veririz. Ama şu anda dikkatimizi çeken tarihler 9 Mart, 9 Mart haftası, 16 Mart haftası çok çok değerli. Hı hı. Dediğim gibi ve Haziran ayı değerli. O tarihlerde fiyatın nerede olduğunu birazcık daha net bir şekilde göreceğiz. Ona göre de biz de kararımızı vereceğiz açıkçası. Şu anda şunu yaparız, bunu yaparız demek gibi bir e, hayal satmanın hiçbir anlamı yok açıkçası. Bunu her zaman söylüyoruz. Hiçbir zaman değişmedi. Tarihler geldiğinde fiyatın nerede olduğuna bakarız. Ona göre de şeyimizi ararız, konfirmlerimizi ararız. Konfirmlerimize göre de hareketimizi yaparız diye söyleyeyim. Doğrudur. O zaman teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için. Soruları iletmek isterseniz de buyurun gelin konuşalım. Hı hı. Sohbeti devam edelim. Okey. O zaman herkese çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşça Biz kalın. buralardayız. Evrenin kriptozooloji Twitter'ı, bizim Telegram adresimiz Cloudcraft Trade. Oradan bizi bulabilirsiniz. Web sayfamız var cloudcraft.trade diye. Hatta onu da şöyle bir hemen bir ekrana şöyle bir koyayım. İnternet sayfamız bu şekilde. Ee, Terminal hakkında bilgileri de ya bizim yazdığımız özellikle gösterdiğim terminal hakkında bilgileri de aynı şekilde web sayfamız cloudcraft.trade'den alabilirsiniz. Buradan canlı olarak trade'lerinizi de alabileceksiniz. Gene hani şu an en azından şahsım adına şunu söyleyebilirim. Bir ilki yaptığımızı düşünüyorum. Ve çok da başarılı olduğunu düşünüyorum. Birçok yorumlar da var. Hani bizim sözümüze inanmıyorsanız kullanıcı yorumları tesliminat bölümünü de web sayfasında açıp okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Hiçbirisi AI ile falan yazılmadı. Gayet hepsi canlı, gerçek, içeride olan kullanıcılarımız deyip yayını sonlandırıyorum. O zaman Evren, Hoşça kalın. İyi biz geceler, devam iyi edeceğiz. akşamlar sizlere. Biz Hoşça de kalın. biz devam edeceğiz. Size güle güle. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yayını biz açıyoruz. Çünkü 60 yıldır piyasalarda tek bir şey öğrendim. Kimse dibiri tepeyi veremez.